şeyiz, biz kayıt dışı ekonomiyiz burada. Biz burada aracılık yapıyoruz. Bizim işimiz çok kolay. Öyle değil mi Salih abi? Ama Haliç'ten mal alıyoruz. Getirip buraya koyup satıyoruz. Allah ne verdiyse. Bize ne kalırsa şükrediyoruz, çıkıyoruz gidiyoruz. Adet piyasayı belirleyen şey malın azlığı çokluğudur. Mal az oldu mu fiyat yüksektir, çok oldu mu fiyat alçadır. Hop! Harun! Tamam, devam et. Tamam, Az ileri al. Thoughts begin. The multicolored set. My mind is fried. Tarlada çıkan mal mesela 1 lirayken tarlada çıktığı anda 5-6 lira çıkıyor. Yani bu mal 5-6 aşamadan geçiyor. Yani 5-6 aşama geçtiği için ister istemez bu mal pahalanıyor yani. O yolculuk çok zahmetli bir yolculuk. Adana'dan gelen bir kamyona ben dün 4 milyar 600 milyon lira nakliye ödedim. 16 ton. Hesabını sen yap. 280 bin lira nakliye biniyor bir mal. Buradaki işçilerin parası, burada belediyenin rüsumu, belediyenin spotajı. Kolay değil yani. O malın kendisinden çok masrafı var. Aracı da 3 kuruş kazanacak yani. Öyle değil yani. Kazanmıyorum diye adam yalan söylüyor. Hepsi de kazanıyor. Çiftçi de kazanıyor, köylü de kazanıyor, halcı da kazanıyor. Hepsi de kazanıyor. En az 100 alırsın günlük burada. Değil mi? Yeme içme yatma bize ait. İşte üretici orada çok ucuza veriyor. Bunlar burada çok pahalıya satıyor. Öyle bir şey yok yani. Hani bazen diyorlar işte tarlada işte 30 kuruşa çıkıyor da buraya geliyor 3 lira falan. O biraz abartılı biliyor musun? Şeyini hesapla, bir malın gelişinin nakliyesini hesapla. O bile çok yüksek yani. Bir kamyon Antalya'dan buraya sadece 2 milyara geliyor yani. Yani biliyorsun bu yaş sebze meyve olayı çok soğukta yürümüyor, çok sıcakta yürümüyor. Hani derler ya arz talep meselesi. Talep çok, üretim az olduğu için sıkıntı yaşıyor yani. Zaten mal bir gün sonrasına kaldığı zaman çöpe dönüyor. Ekilişle bol olduğu zaman ister istemez fiyatlar düşük oluyor. Hep böyle ucuz olacak diye bir kural yok. Ya satacaksın ya çöpe atacaksın yani başka şey yok. Çünkü bir gün kaldığı zaman rengi gidiyor, tadı gidiyor, bozuluyor. 40 derece sıcak bugün. Thoughts begin. The multicolored set. My mind is fried. Kamuoyunun bu konuda bilgisi hiç yok. İşte hani geliyor yok 1 liralık işte tarlada 1 lira da İstanbul'da 5 lira. Kimse mesela bunun masraf yönünün hesabını kimse yapmıyor. 500 kilometreden gelen arabanın nakliyesi başka, 1200 kilometreden gelen arabanın nakliyesi başka. Atıyorum Bursa'da da domates var. Efendime söyleyeyim Denizli'de de domates var. Hatay'da da domates var. Yani kademe kademe gidiyor. Ne oluyor? Masraflar otomatikman her bölge denizliğinde değişiyor. Bunların hesabını herkesin yapması lazım. Şimdi ne yapıyor adam? Fire veriyor. Fire verdiğinde ne yapıyor? Onun hesabını yapıyor. Onu da masrafın üstüne ekliyor. Bazı ürün gelmeden bozuluyor buraya. Yükleme hatası oluyor, üretim hatası oluyor. Düşünsenize bir çilek geliyor yolda 40 ton arabanın üstünde. Arabanın bozulduğunu düşünün yolda. Çileğin kilosu 5 milyon, 200 milyar sermayesi var arabanın üstünde demek ki. 200 milyar sermayeli bir iş sigortasız yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çileğin 12 saat ömrü var. Yani Allah tarafından çileğin ömrünü uzatacak halimiz yok bizim yani. Burada alıcının da masrafı var. O da işçi çalıştırıyor. Bir marketçi mal alırken 5 tane adamla geliyor buraya, 5 tane arabayla geliyor buraya. Bunların hepsi masraf değil mi? Ne yapmak zorunda? Aldığı ürünün üzerine bir masraf koyup kar marjını ekleyip satmak zorunda. Büyük firmalar, büyük marketçiler, büyük firmalar hani giriş çıkış yapmıyorlar. Sonra çıkış yapıyorlar, ürün de geldiği gibi oraya gidiyor. Fiyat %40, %60, %80 fiyat koyup mal satıyorlar, para kazanıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki yok
halcı pahalı satıyor, yok pahalı satıyor. Halbuki öyle bir şey yoktur. Bir gün senin market bir pazar olmasın, markete git bakın fiyatlarına, korkunç fiyatları. %80, %100, %200 bile koyuyorlar. Bazı ürünlere fiyat koyuyorlar. Tarladan pazar tezgahına gelene kadar ürünlerin fiyatları katlanarak artıyor. Öyle ki üreticide 3 liraya satılan işte bu biber pazar tezgahlarında 8 liradan alıcı bekliyor. Bence pahalı. Antalya'da sebze meyve üreticileri akşam toptancı halinde buluştu. Komisyoncuların ürünü düşük fiyata alıp yüksek fiyata satmasını protesto edeceklerdi. Karşılarına polis çıktı. Ama çiftçiler kararlıydı. Bu domates Antalya'da 70 kuruş 80 kuruş, en iyisi 1 lira. İstanbul halinde 3,5 lira. Sayın Başbakanım, ben de Erzincanlıyım. Görün bunu, görün. Daha çok kazanmak istiyor çiftçi. Kazanıyor, kazanmaz olur mu ya? Tabii hakkı kazansın ama Hep bu şekilde. Bahçede işte 1 lira, İstanbul'da 3 lira. Şimdi buraya geliyor. Stopajım var. KDV'm var. Karın %18'i var. İşletmenin masrafı var. Buranın kirası var. Belediyeye verdiğin para var. Burada işçi çalıştırıyorsun. Şimdi bilinmeyen yönler bunlar. Sıkıntı orada zaten. Kamuoyu da bu yönde hep bu şekilde. Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira. Ama geliyor buraya çarşıya, pazara, eve aldığımız zaman 7 lira, 8 lira ta buralara kadar çıkıyor. Ne bu? Bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf. Bunları da konuştuk. Dedik bu işe kesinlikle bir çözüm bulmamız lazım. Tarım ürünlerindeki aracıları eğer kaldırmak istiyorsak biz kooperatifleri daha da güçlendirmeliyiz. Onların hem yapısal hem de ekonomik sorunlarını çözerek aracıların ortadan kalkmasına vesile olabiliriz diye düşünüyorum. İşte herkes aracıları kaldıralım. Ya nasıl kaldıralım? Kaldır o zaman. O zaman var mı böyle bir şey? Fiyat farklılığı bizden kaynaklanmıyor. Biz olmazsak fiyatlar daha da uçacak. Malı sevk etmek için her üreticinin bir künyesi olması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü'nden alması gerektiği bir künyesi oluyor. Biz de bu künye ile müşterilere faturalı olarak satıyoruz. Vergi numarası olması gerekiyor. Bir işletme olması gerekiyor. Market olması gerekiyor. Üretici gönderiyor. Biz burada üreticinin namına komisyonla satıyoruz. %8 komisyonumuz var bizim. Yani bizim başka bir üstüne koyup da herhangi bir şey kazanma durumumuz yok. Bu fiyat politikası böyle. Halci piyasayı yükseltiyor. Bilmem ne. Onlar yalan işler yani. Halci, benim elimde olsa öyle sihirli bir değnek, yani 100 milyon yaparım domates. Öyle şey olabilir mi? Halde neredeyse 10 kuruşa alınan şeyi gidiyorsunuz orada demediğini 2 liraya alıyorsunuz. Ben miyim bunun suçlusu? Yoksa buna müdahale etmeyen yetkililer mi? Yoksa bunu vicdansızca etiket koyup satan onlar mı? %8 bizim komisyon alıyoruz. %4'ü bizim giderlerimiz, masraflarımız. %4'ü bize kalan da bizim maaşlarımız ancak maaşımıza yetiyor. Bir tarla değiliz, bir çiftçi değiliz. Bir üretici, biz tüketiciyiz. Biz komisyoncu ve komisyonumuzu alıyoruz. Yani çiftçiyle satıcıyı sorumlu tutma mekanizmasını düşünebiliyor musunuz? Niye ben sorumlu tutuluyorum? En başta devlet sorumlu. 6 tane göbek var içinde. 5 liraya satılıyor. Şu. Kışında 30 liraya satılıyor. 20 liraya satılıyor ama şöyle bir teklifim var insanlara. Her şeyi zamanında yesinler. Fasulyeyi fasulye zamanında yesinler. Kuru fasulyeyi de kuru fasulye zamanında yesinler. Yani kışın gelip de taze fasulye aramanın veya patlıcan, biber aramanın derdi yok. Yani onu yiyecek insan bedelini ödeyecek. Çünkü bunlar çok zor şartlarda üretilip geliyor. O kışın yağmurda, karda, çamurda insanlar emek veriyor. Tabii bedelini almak zorundalar. Bazen de fahiş fiyatlar oluyor ama olmuyor değil yani. Oluyor ama bence her şeyi zamanında tüketsin.
Şimdi bir karpuzun dönümünü bizden 1 liraya, 1-200 liraya dönümünü alıyorlar. Aldıkları karpuzların tarlada insanlara 1 milyar kapara veriliyor. Bu 1 milyar kaparayla senin karpuzunu bağlıyor, satamıyorsun. Adam piyasa gelip senin malını kırmaya tek tük başladıkları zaman bizimle beraber Adana'dan geliyor, Ceyhan'dan, her yerden karpuz geliyor. Vatan bizim karpuzumuzla çakışıyor. Bizim karpuzumuzun yanına koyuyorlar. Diyorlar ki Silivri'nin karpuzu, hiç alakası yok. Çünkü bizim malımız var ya, ne yapıyor? Oradan gelen daha ucuz sulama. Sulama olduğu zaman büyük oluyor karpuz. Bizim kurak, sulama olmamasına rağmen bizim en büyük özelliğimizin de Kadıköy karpuz diyarı dediğimiz soğanımız da olsun, karpuzumuz da olsun. Çiğ çok düşer. O çiğ bizde yağmur gibi olur. Yaprağını alır, yaprağından köküne doğru indirir suyunu. Bu Allah vergisi bu. Soğan gerçekten meşgaletli bir iş. Kadın yövmeleri çok pahalı. Şu anda 55-60 lira, 70 liradan bahsediyorlar bir kadın yövmesi. Hani ilaç atıyorsun, gübre 1100 lira. Kendim daha önceki yıllarda 20-25 dönüme kadar yer ekiyorduk. Fakat yani para etmediğinden dolayı artık tamamen küçüldük. Yani satamadığımızdan dolayı depoladık, çürüttük. Arz talep meselesi olmadı, ale gönderemedik. Yani ettiğimiz masrafları karşılayamadık. Paraya etmeyen bir şey bir daha denemek riskli yani. Şimdi hali var ya, unuttuk. Karpuzu götürüyoruz. Hop diyor, var ya, nereden geldin diyor. Tezgah açamıyor adam, malını satamıyor. Bir tezgah yaptığı zaman ya zabıtalar geliyor ya polis geliyor, kaldır tezgahı traktöründen. O zaman sen bu çiftçiye ne yapman lazım? Bunu kendi malın satabilir, pazarlayabilir deyip de var ya, buna bir belge vermen, sertifika vermen gerekir. Ama biz bu aradaki tefeciyi kaldırmadığımız sürece tüketiciyle üreticinin arasındaki uçurum her zaman böyle devam eder. Ben son kalan İstanbul'daki tarım alanlarından birisi olan Gümüşdere'de çiftçilerle beraber kendi bahçemde üretim yapıyorum. Bu alanı korumamız gerektiğini her zaman için söyledim. Kilometrelerce öteden gelen, karbon ayak izini kullanan ve kimyasalların bolca kullanıldığı bir sistemde bu gıdaları reddediyoruz. Eğer biz talep edersek üretici de üretmekten vazgeçmez. Çünkü şu anda üretim alanları çok kısıtlı olduğu için ve üretimin zorluğundan aracıların vasıtasıyla da üreticiler kazanamamasından dolayı maalesef artık üretmek istemiyorlar. Bir üzüm bağına girdiğiniz zaman, çekirdeksiz üzüm bağına girdiğiniz zaman 60 kişi çalışır. Bir işçinin çalışıp yevmiyesi, yani o da basit, genç bir eleman toplayıcının bahçede çalışmayı en kötüsü şu anda 70 lira, 80 lira, 100 lira. İşleri çeviren ayakçısı vardır, 150 lira. Sandığını, sepetini taşıyacak arabasını süren nakliyecisi vardır, onun yanına 2-3 tane bu işleri verecek hamalcı. 60 kişi 70 liradan hesabını yaptık ortalama. 4-4,5 bin lira. Şimdi 10 ton bir mal atsan arabanın üstüne, kiloda 40 kuruş, 50 kuruş masrafın biner. Sadece işçi biner. Bunun sandık parası var, kağıt parası var, ip parası var, lastik parası var. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da ayrıyeten daha masraf bitmedi yani. Bir dönüm fasulyenin ilk önce Ağustos ayında güzel bir şekilde zabanla bir kere süreriz derin. Kış ortasına geldiğin zaman biz buna dip patlatan kazık deriz, çekeriz, tarlayı tesviye haline getiririz. Ekim zamanı geldiği zaman biz bu bir dönüme 17 veya 15 kilo bir fasulye alıyoruz, tohumluk, ekmek için. Kendimiz eşimizle bire gidip ocak açıp ekiyoruz. Buna bu sefer de ikimiz yine çapa yapıyoruz, el çapası. Buna 2 seferde ilaç atıyoruz. Bit pire yapmasın. Tarladan topluyoruz, sopayla dövüyoruz. Sopayla dövdükten sonra da bunun kurutup ilaçlamasını yapıp çuvala koyuyoruz. Yani bu şekilde yani bir dönümün sıralaması. Bize bir dönüm 450 liraya maliyeti oldu. Gübresi, işçiliği biz kendi üzerine koyaraktan. Ben gittim oradan kendim fasulyeyi peşin paraya aldım. Bir daha da ben bunu ekmem dedim. Küçük çocukların bile nerede yetişir diye sorduğumuz zaman süpermarket demesi bile benim içimi acıtan bir konu. Gıda ile uğraşan sektörler, bunların içinde lokantalar, şefler hepsi dahil
eğer yerel üretime destek verirlerse, biz tüketici olarak da nerede yakınımız var, nerede en küçük üreticimiz var onlara destek olursak üretim şeklimiz de çok daha yukarıya çıkar. Çok daha temiz ve sağlıklı gıdaya erişmiş oluruz. Büyük demek en iyisi demek değildir. Siz küçükle devam edin. Küçük her zaman için temiz ve sağlıklıdır.